Koray abi sıcaklarla nasıl gidiyor aran? Vallahi kızarmış balığa döndü. Metin biz çekim bitirdik dönüyoruz. Sen buradasın hala. Ne yapayım kanka, ben bir dahaki sefer gelesiniz diye bekliyorum sizi tekrar. Bir şey diyeceğim. Sen bence gelecek seneye kadar bekle bizi burada. Çok zor be kanka. Yarın da gelirim valla. Çoluğum çocuğum var. Valla bir daha da Maldivlere gelmem. Sen gelir misin kanka? Anlam ya ben. Beni tarzı değil. Beni tarzı değil. Bana göre değil. Neden? Gece hayatı biraz Gece hayatı. Tinder boş. Tinder baktın mı? Bak, baktık yaş ortalaması da kötü. En yakına da 158 kilometre uzakta. Sen de mi baktın? Yok. Kamera önünde her şeyi söyleyemiyorlar. Üçüncü gün biz çekimi bitirdik. Onlar kalıyorlar. Video çekmeye devam edecekler. Biz karlı İstanbul'a geri dönüyoruz. Saat 3.30. Şimdi bir saat daha uçacağız. Gerçi 3.30 Male saatiyle 2.30. Oraya 3.30 gibi ineceğiz. Uçağımız saat 12'de. 8 saat vakit geçireceğiz orada. Şimdi bagajlarımızı göstereyim. Thank you. Dönüyoruz. Okay. Şimdi indik uçaklarla uluslararası terminale geçeceğiz. 8,5 saat kadar bekleyeceğiz. Belki şehre neresi, şehre bakarız biraz. Üçümüz de bayıldık uçakta yorgunluktan. Birazcık da bir an etkisiyle. Bakın bavullarımız geldi. Bu mu? Evet, kamera case'lerini bulduk. Benim bavulum nerede acaba? Evet, benim bavul da orada. Sanmazsınız yok. Harbi mi? Evet. Belki bu uçakta geldi. Bir bavul eksik, şimdi ona bakıyoruz. Bavul değil de aslında bizim reflektör eksik. Sonra abim de gidiyor. Abi de gidiyor, kardeş de gidiyor. Bavul alıp gelecekmiş yani. Adamların lounge'u saatlik ücretlendiriyor. Bir ana fiyat var 3 saat için. Sonra her saat başına 10 dolar oluyor. Üçümüzü 150 dolar tuttu. Hayatımda gördüğüm en pahalı lounge'u Maldivler'de bulmuş oldum. Şimdi bu arkadaşa para vermemiz gerekecek çünkü yardımcı oluyor. Herhalde Allah'ın izniyle bize yardım etmiyor. Ne demek bu ya? MRF para birimi. Şöyle ortalama bir şey çekiyor. Bilmediğimiz 500 maksimum. Şu 1000 lira olsa şu 500 lira falan mı acaba? ya. The exchange rate is 15.4. Sorry? Exchange rate is 15.4. 15.4. So this is So, let me check. $60 or something? Something like that. Okay. Okay. Yeah, $64. $64. So this is 64. This is $100. 100 mü verdi? Galiba. Çok anlamadım ki. Şu an kaç paramız oldu? Hiçbir fikrim yok abi. 1,5'la çarpacağız. Ya da 1,5'a bölüyor muyduk lan? Sorun mu yine? 1,5'a böleceğiz. $30. So this is $30, right? Okay, thank you. $30. İyi. Abi patlatsa. Yeterli bence. Bundan niye çektik? Bence bayağı bile mutlu olacaktır. Bence biraz burada rahatlayalım. Sonra? Çıkalım abi. Olur. Çıkalım. Değil mi? Aynen. Thank you. Good to see you. Hello.
100 Maldivler para birimine 3 kişi gidiyoruz. 10 Maldivler para birim. Yani onu 15'e böldüğünde 0,15 yok ya. 1/15 equals the initial displacement y0 minus 1/2 the gravitational constant times time squared. Neyse işte aynen 50. Evet, yani yarım dolar. Yani 2,5 TL. 2,5 TL. Evet. Evet, geldik Mali'ye. Evet, ilk intiba çok tatlı. Bayağı motoristler. Buradaki galiba en düzgün bina bu başkanlık ofisi. Konutu burada mı bilmiyorum ama umarım ya. Cumhurbaşkanı burada. Pek bizim saraya benzemiyor. Yüz sene sonra Maldivlerin küresel ısınma yüzünden su altında kalacağı söyleniyor. Ya bu tartışmalar süre gelirken bu plastiği denize atmaları gerçekten inanılır gibi değil. Yani anlayamıyorum. Halbuki şey bekliyorsun böyle bir toplumdan. İşte bu turkuaz görüntü, palmiye, mercan adaları, bu güzelliği gördükten sonra toplum olarak çok daha doğaya duyarlı olmalarını bekliyorsun. Ama hiç de öyle değil. Burada şaşal şişeleri, plastik pet şişeler denizde yüzüyor. Her yer pislik içerisinde. Maalesef çok üzücü. Çok büyük ayak kırıklığına uğradım. Lağım lan bu. Bayağı. O şehir, ya şehirde gördüğümüz o mavi boruların hepsi buradan denize dökülüyor. Al sana pislik. Ya olacak iş değil abi. Bayağı boklanmış. Hadi o zaman biz geldiğimiz gibi paşa paşa geri dönelim. Burası çok karanlık. Biraz hayal kırıklığı. Male maceramız başarısızlıkla ve hüsranla sonuçlandı. Birkaç Türk görmüş olduk. Türkiye'yi görmüş olduk. 3. kapı. Şimdi Türk Hava Yolları check-in açılacak. Erkenden oraya gidelim dedik. Oradan Türk Hava Yolları'nın lounge'una geçeriz. Birazcık da orada takılırız. Sonuçta 3 saatimiz daha var. Aşırı sıkıldık. Burada da İstanbul Atatürk Havalimanı gibi dışarıda da güvenlik kontrolünden geçiyorsun. İçeri giriyorsun, check-in yapıyorsun, sonra tekrar yine güvenlik kontrolünden geçiyorsun. Bir tek bizim Türkiye'de var zannediyordu. Burada da varmış. O yüzden dedik erkenden gidelim de neyle karşılaşacağımız belli değil çünkü. Adam son çektiğim görüntüyü sildirtti bana. Vay efendim neymiş? Girişi çekemezmişim. Girişte de bir bok yok. Bu sırada 4 gündür aynı gömlekleyim. Çünkü şöyle ilk gün scouting yaparken anlattım ya aşırı yandım diye. Sonra ajanstan biri sağ olsun bana bir gömlek verdi. Hayatımı kurtardı. O günden beri üstünden çıkarmıyorum. Bugün de sabah haliyle çekimdeydim. Çekimden direkt havalimanına geldiğimiz için gömlek üstümde kaldı. Uçağa binerken tişörte ve kapşonluya geçeceğim. İstanbul havasına hazırlık. Bu sırada bugün 2 tane süper maç vardı. Hatta bir tanesi hala devam ediyor. Bir Liverpool Manchester United maçı 0-0 bitti. Şimdi de Chelsea ile Manchester City maçı var. O da 0-0 gidiyor. Güzel maç ama sonunu göremeyeceğim galiba. Hadi bye. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Star Alliance ve Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. İstanbul saati
itibariyle 6.30'da vardık. 17 saat süren yolculuk bitti. Ben başarıya ulaştım. Blok yedim. Gözümü bile kırpmadım. Sormaksa hava buz gibi. Biliyorduk zaten. İstanbul'da okullar tatil olmuş. Kar tatili yapmışlar ama pek bir kar gözükmüyor açıkçası. Herhalde yağacak diye bekliyorlardı. Neyse bitti. Zor bir çekimdi. Son gün zor geçti. Ama herkes memnun. Her şey yolunda gitti. Bir takım zorluklar oluyor. Zaten hiçbir zaman gözüktüğü kadar böyle güzel kızlarla tatlı tatlı yapılan çekimler olmuyor. Tabii ki de sıkıntılar oluyor. Ama güzel. Genel anlamda herkes çok mutlu. Ve de bitirmiş olduk. Şimdi kar tatili nedeniyle okullar tatil dedim ya, trafik de rahat olacak. Çünkü yoksa tam şimdi trafiğin yoğun olduğu saate denk gelecektik. Onu da atlatmış olacağız. Buradan direkt işe. Yarın çekim var yani. Durdu. Neden durdu? Çünkü Maldivler'den gelen uçağın tamamı connecting flight olduğu için herkes bir yere gidiyor. Türkiye'ye inen yok. Türkiye'ye inen sadece biz 3 kişiyiz. O yüzden bagajlar erken çıktı. Zaten şaşırmıştım nasıl bu kadar erken çıkar diye. Şimdi oversize'a gideceğiz. 2 parçamız var. Onlara bakacağız. Bu kadar.